Evet, İsveç, Stockholm'dan hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Çok güzel bir manzara eşliğinde sizlere sesleniyorum. Bak arkada hemen bu bir nehir var. İsmini Süderman Nehri galiba. Süderman Nehri. Üzerinde bulunduğum köprü de Süderman Köprüsü. Eee, Bu nehir daha doğrusu Stockholm adalar üzerine kurulmuş bir şehirdir. 630 tane ada olduğu söyleniyor. Tahmin olaraktan irili ufaklı daha da fazlası var. Yaşanabilir ada olaraktan 7-8 tane insanların yoğun olarak başkent olaraktan bulunduğu yer. Stockholm'un önemli yerlerinden biri de bu. Nobel Barış Ödülü'nün verilmiş olduğu yer burası. Nobel Barış Ödülü bulan dinamit vatandaş zamanında buluyor. Birçok insanlar öldükten sonra diyor ki ben insanların ölümüne neden oldum. Benim adıma diyor vakıf kurulduktan sonra da bak şöyle burada insanlar koşuyorlar. Araya reklam aldık ama e, vakıf kurulsun hiç olmazsa vicdan azabımı diye biraz olsun azaltmak amacıyla Stockholm Belediyesi'nin yanındaki müzede her sene Nobel Barış Ödülü veriliyor. Neyse. Daha devamı var. İlerleyen videolarda da anlatacağım. Bulunduğum yer bu Süderman Köprüsü. Karşısı şehirler arası olduğu gibi uluslararası tren istasyonu. Bizim kurtarıcımız olan Flix trende Flix otobüslerde şu karşıya geliyor. Belediye otobüse geçsin. Yani orada kalmış olduğumuz hostel şöyle döneyim. Kahverengi bina. City Hostel. Tavsiye ederim. Resepsiyonda Türklerle de karşılaştık. Erasmus'a gelen öğrenciler vardı. Onları göstermek istemedim. Erasmus'a gelmişler ve burada da aynı zamanda da birkaç günlüğüne de geliyordu. Yaz, kış, hava kötü olsun, iyi olsun insanlar burada koşuyorlar ve koşuyorlar. Bu kahverengi olan yerde bisiklet yolu. Bisiklet yoluna girmeyiniz. Örnekte olduğu gibi karşıdan da aynı şekilde köprüden. Bisikletlilerin geçiş önceliği ve geçiş önceliği vardı. Sakın kazaya sebebiyet vermeyin. Oldukça fazla yani. Şimdilik bu kadar kısa bilgilendirme videoları devam edecektir. Stockholm'dan hepinize selamlar, saygılar. Stockholm'dan hepinize selamlar, saygılar. Hava soğuk değil ama ılıman yani. Yine de montlu olarak geziyorsunuz. Güzel, harika binalar var. Yalnız gezerken aç kalırız diye düşünmeyin. Coop diye süpermarketler var. Coop. Yani içerisine giriyorsunuz. Bizdeki üç harfliler gibi düşünün. Üç harfli marketler gibi her şeyinizi alın. Hostelinize götürün. Orada da yiyin yani. Almak isterseniz 8'de 20 7 ile 22 arası pazartesinden cumaya pazartesi 8'de 22 arası açık. Coop. Hemen hemen her tarafta var. Yukarıda da hostelimize doğru gidiyoruz böyle sırtımızda. Sırt çantamız. Kendimizi gezdiriyoruz. Yani bakın bir şey olaraktan gezmiyoruz. Siz söyleyin ne diyoruz? Valiz taşımıyoruz. Sadece sırt çantasıyla. Hadi gidelim. Bar falan diyor. Ukrayna varla. Sweden yani restoran. Gidelim bakalım bu ara sokaklara doğru. Bazı şeyleri böyle kaybola yaşayarak, deneyerek, görerek öğreneceğiz. Yani ana caddelerin bir arkasına Willkommen burada Welcome olmuş. Welcome da değil. Ufak tefek kelime oyunları var değişiklik olarak da.
Otlu amcaya da yol verdik. Bak trafik bize yol veriyor. Dediğim gibi gayet rahat. Böyle ara sokaklarda gürültü yok, ses yok, korna yok. Caddenin sonuna kadar gidelim. İsveç'te Stockholm'un ana caddelerinden, alışveriş merkezlerinden bar, restoran, giyim, kuşam, en baba dükkanların olduğu caddenin biraz ortalarından girdik. Başlangıcını bulamadık daha doğrusu. Aslan figürlü. Buradan itibaren başlayabilirsin. Trafiğe kapalı. Yürüme caddesi, alışveriş caddesi. Sabah da değil saat 12 ama kalabalık. Geceleri burası ışıl ışıl oluyor. Çok kalabalık. Barlar. Arkadaş edinebilirseniz yani o yeteneğiniz varsa. Ver bana da bir No ekmek no no daha. no no. no. Alayım benim de bir ekmek. Tamam. Sen Müslümansın. Ver bir korun buradan. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun. Gider misin? Ha, gider ver bir korun Yok. bana. Haydi. Sen milletsin millet. Güle 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 güle. Bak dilenci her yerde dilenci. Tamam mı? Yarım yamalak Türkçe de biliyorlar. Bizim gibi her yerdeler yani. Barcelona'da da var. Paris'te de var. Burada da var. Cadde dedim baştan sona kadar alışveriş merkezleri, bar, pavyon, klaplarla doludur. Gezmeye devam ediyoruz ve siz de takipte kalın. Stockholm hiç umduğum gibi çıkmadı yani. Biraz endişeli gelmiştim çünkü soğuktu diye soğuk da değil. Gayet güzel bir hava var. Okul, school 1951 yılında yapılmış artık burada tarihi var. Norveççe, İsveççe. İngilizce olsa biraz çatpat bileceğim ama şu caddenin güzelliğine bakın ya. Restoranlar, gezme yerleri, yeme içme yerleri, şuraya doğru baksana boy boya ve çiçek bahçesi, çiçek pazarı. Harika bir yer. Çok güzel, muhteşem bir şehrimiz Stockholm. Ol gel, Tok Meydanı, Stockholm'daki bu yapıda gece ışıklandırılıyormuş. Biraz önce bir Türk esnafla karşılaştık. Bu meydanı da tarif etti. Işıklandığı güzel bir görüntü oluyor dedi. Biz gündüz geldiğimiz için şu anda bunu görüyoruz. Meydan kesişme noktası, buluşma noktası. Her yere buradan ulaşabilirsiniz. Yani her yere Stockholm'un o Gamla Stam denilen yolun devamı şu alttaki kalabalığın olduğu yer. Yani bunun altından metro da geçiyor. Tren yolu zaten trenlerle Stockholm her yer birbirine bağlanmıştır. Yani Türkiye'deki gibi lastik tekerlekli araçlar yoktur. Dinamiti bulan adamların merkezi burası. Yani Vikinglerin. Harika bir yer. Güzel, güneşli. Soğuk olur diyordum ama hiç de o şekilde değil. Bak etrafı genel böyle. Serger tok. İnsanlar geziyorlar. Nüfus yaşlı, genç nüfus yok gördüğüm kadarıyla. Olanlar da dışarıdan gelme belli. Ve tramvay. Bak. Biz tabii ki yürüyerek şehre öğrenecek olduğumuz için şehir içi ulaşımında kullanılmak üzere bilet almadık. Solgar Tost Meydanı şöyle de bir gezdikten sonra istersen Gamla Stam'a doğru gidelim. Stockholm'daki şehir içerisinde yani adaları birbirine bağlayan metro hattını görüyorsunuz. Gelişmişlik yani ülkenin gelişmişliğini de burada görebilirsiniz. Önümüzde kanal, hemen arkamızda gidişli gelişti sürekli hareket halinde olan metro. Hani dakikada demiyorum yani saniye içerisinde biri gidiyor biri geliyor ve ayrıca burada kanal belli bir zaman sonra açılıyor kapanıyor suyu yükseltip suyu açıp buradan doğru okyanusa doğru Baltık Denizi'ne doğru vapurların veya artık hangi şeyse
Vapur Düzce feribotların geliştirilmiş. Neredeyiz bak? Stockholm'dayız. Arkada fonda çalan müzik İsveç'in en ünlü müzik grubu Abba'nın. Abba'nın doğduğu doğuş sözü. Burası grup olarak bunda ilk müzik yapmış olduğu yer. Abba, İsveç, Stockholm. Aha. İşte buraya kafana koyuyorsun resim çekiyor. Abba, İsveç, Sweden. Biliyor musun? Viking Müzesi. O tarafa doğru gidiyoruz. Viking Müzesi hemen denizin kenarı. Baltık Denizi. Abi. İleride de şu kahverengi olan Vasa Müzesi. Şöyle bir hikayesi var. Viking Müzesi'nden önce onu anlatayım. Zamanın en büyük uçak gemisi diye tabir edilen gemiyi 200 sene önce İsveçliler yapar. Denize indirirler. Denize indirilmeden önce üzerinde o günün şartlarına göre en uygun, en menzilli toplar, tüfekler yerleştirirler. Komple inşaatta çalışan, yani gemi inşaatında çalışan aileleriyle birlikte gidiyorlar. Şuradan yaklaşık 500 metre kadar gittikten sonra gemi açıkta batıyor. 1990 yılında da gemi aynen olduğu şekliyle bozulmadan çıkartıp bak geminin en üstte şeyleri görünüyor, direkleri dediğim. Oraya gene müze halinde kaldırıyorlar. Burası da Viking Müzesi. Buradan baksana ne var ne yok. Gidelim bakalım. Hadi gidelim. Viking'de bu hani kafaların üzerinde şeyler var. Ee, En son bunlar 200 yıl önce savaşmışlar. 200 yıldır bir topraklarda herhangi bir kan kokusu yoktu. Olmamış. Avrupa Birliği'nin tadını çıkarıyor. 2 tane ördek var orada bak. Pasaportları da var. Beni şöyle denize karşı fotoğraf. Süperland Adası, Müzeler Adası, gemi. Şahane bir güzel ortam, güneşli, kar yağmur, fırtına. Jag tog ju några nu. Jag tog ju mest. İsveç'in Stockholm. İşte böyle. Gayet. Bak neler. Baba yavrusu. Baba geminin çıpası. Jag tycker det var bra, men nu är det tvärtom som var bra. Bu nedir? Asistas. Pervane. Geminin direksiyonu. Bu da freni. Buraya girişimiz yok. Bu batan gemiyi çıkarmışlar diye. Orijinal haliyle bak. Azayda. Nej, han var inte färdig. Jag hoppade in någon annan istället. Liksom. Backade bak. Ja. Jag var på båten sen. Denizden orijinal haliyle çıkartılan gemi onu alıp tekrardan buraya koydular. Müze. Pazar ama kimse içeri girmiyor. Kapalı herhalde. Oo güzel. Şu şeyi nereye basıp resim alsana. Abba Müzik Grup. Biraz önce buradayız. Vasa, Viking. Gamla Stam, eski Old Town dedikleri buraları gezdik bütün gün. Daha sonra buraları. Bunun devamında şurada bir de
Moda, Kadıköy Moda'yı andıran yer. İstasyon. Up yukarı. Hop. Mağara gibi tıpkı. Korku filminden bir sahne. Rathuset. Valla Norveççe yazmış. Biz bilemiyoruz bu kadar. Bir durak gideceğiz. Rathuset'ten T-Santral'a bir durak. Buralar geçmiş duraklar. Kungsträdgården. Korttåg. Rathusat isimli metronun içerisindeyim. Gördüğün gibi çok korkunç ve korkutucu bir diye tabir ettiğim metrolardan aynen bu şekilde. Rathusat. Bir başka metro istasyonu içerisindeyim tekrardan. Rathuset durak ismi ama korkunç. Vurdum geldim ne yapayım? Parayı verdim paranı. Nobel Barış Ödülü'nün verildiği yer Stockholm'daki Alfred Nobel'in Nobel Barış Ödülü'nün verilmiş olduğu bina. Hani şu dinamitle insanların ölümüne sebebiyet veriyor. Daha sonra vakıf kuruyor da kurmuş olduğu vakıfta kendi vicdanını rahatlatmak amacıyla her sene her yıl en başarılı insanlar için Nobel Barış Ödülü verilen bir yer. Bu bina var. Nobel Barış Ödülü. Yani Alfred Nobel'in olduğu yer. Şöyle de bir döneyim. Bak burası da ikonik yapı. Şu 4-5 tane eski binaların olduğu yer. Yaklaşık 200 yıldır İsveç savaş görmedi yani ama nereden gireyim konuya? İkinci Viyana kuşatmasında Osmanlı'dan alınan savaş ganimeti olarak alınan çadırlar, top, tüfek, askeri malzemelerin hepsi de İsveç'teki yani Stockholm'daki askeri müzede. İşte tezatlık da burada yani. Savaşa girmiş gibi de sergiliyorlar. Kınak yapı ve Nobel Barış Ödülü'nün verilmiş olduğu yer. Stockholm. Jön Torget Meydanı. Çok güzel, tatlı bir meydan. Kafeler var. Ee, orada ne var? Pizzacı da var, evet. İsveç. Devamında da adalardan bir tanesi. Karşıya git gel feribot seferleri var. Hangi ada bu acaba karşısı? Bakalım. John Kopik miydi? Olabilir. Allah öyle bir şey. Bir. Bir abi. Francisca'nın yeri.
O sahildeki şeylere bak, etkinlik var orada bir tane. Bedava içecek dağıtıyorlar. O bizde. Hem de Seven Up. Hemen almamız lazım abi. Gidelim. Hadi yeşil, yeşil, yeşil. Yan yeşil. Oo, mükemmel. Harika bir güneş var ya. Söderman mı? Durulur yani. Bak. Şimdi şöyle. Meydan ya bakın. Mausbahçe, Stockholm'daki bu asansörle tepeye çıktıktan sonra hemen arkasında bulunan bu güzel bir meydan. Yine güzel bir tak. Arkasında da restoranlar, kafeler ve güzel oturma yerleri var. Denizi izliyorsunuz. Mausbahçe, Stockholm. Sanki yangın söndürme kulesi gibi olaraktan da algılayabilirsiniz. Şurada küçücük bir alan var. İçerisinde de 2 katlı bir yapı var ama sanki köy okulu gibi. Arkada da cami olabilir. Bak. Kültür merkezi. Yok yok, arkasında bak. Minaresi var. Üzerinde de Ha, ay var. O cami. İbadet onlara göre. Evet. Ramazan olsa yemek yerdik. Vay, çok kalabalık insan topluluğu var burada ya. Karşısı da Polsemak mı? Ne dedi? Bu meydanın ismi hiç. Araştırmalarım sonucunda görmedim burayı ya. Evet, buraya bir fikir yürütemiyorum. Bekliyorum. Güzel mi? Nasıl? Neyse, tamam, görüşmek üzere. İbadet yeri olarak Müslümanların ibadet merkezi İsveç, Stockholm, Kapellberg. Kapellberg. Ee, Şu şekilde de görebilirsiniz. Bir de. İbadet merkezi Müslümanların İsveç, Stockholm'daki haritadaki yeri. Kapellberg Meydanı diye geçiyor. Stockholm Camisi. Bu şöyle uzaktan parmağımla göstereyim. Şurası cami ve minaresi. Bu önünde görmüş olduğunuz kahverengi bina başka bir amaç için kullanılıyor. İbadet yeri değil. Burada güzel bir hafif kavisli alan var. Çocuklar top oynuyor. Güvende. Güvenlik içerisinde top oynuyorlar. Ve burada 2 tane zabıta diyeceğim. Oldum West. Oldum West aracı da orada. Güzel bir meydan. Hafta sonu olması dolayısıyla da kalabalık ama diğer günlerde de kalabalık. Ben 2 gündür... Hello. Dayım Duyuldu attı adam. nasıl? Duyuldu attı. Yüzdesini de attı he. Kendini de gösterdi. İsveç, Stockholm'da bulunan cami. Kapellberg.
Ayakkabıyı çıkardık. Hadi bir gidelim bakalım. Zekatlarınızı buraya atın diyor. Sudan, Gazze, kurban. Caminin içerisine bakayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Burasını ayırmışlar ama ne amaçla? Enteresan şeylerle karşılaşıyorsunuz Stockholm'da gezerken. Bak böyle köpek gezdirme parkı var. Aşağısı da güzel bir park. Müslümanların ibadet etmeleri için Stockholm Merkez Cami, Stockholm Camisi diye geçiyor. İsveç. Buraya getiriyorsun. Onlar burada kendilerine geziyorlar artık. Müzeler Adası'nda güzel bir müzenin daha giriş kapısının önündeyiz. Ancak pazar günü kapalı ya, bak kapısı kapalı. Masa Müzesi'nin yanındaydık. Viking Müzesi'nin önünden geçtik. Kapalı, Viking de kapalıydı. Bu müze de kapalı. Ne gitmekse Stockholm'daki müzeler pazar günü kapalı. Yani yapacak bir şey yok. Ancak gönlünden ben dahil herkes resim kapalı. Bak güzel ağaçlar var. Doğa güzel. Yeşillik. Soğuk bir memleket değil yani. Ben umduğum gibi de çıkmadı. Hava gayet güzel. Stockholm'un genel bir görünümü, yani gezilecek en güzel yerler şu alan. Zaten kırmızı okla gösteren yerler Hoppon'dan turist otobüsünün gezdiği yerler. Türkçe bilgilendirme yok. Biraz önce buradaydık. İsveçlilerin ABBA grubunun Eurovision şarkı yarışmasında da birinci gelmişti. Şurası. İlk müzik yaptığı yer, ilk sahneye çıktığı yer. Yanında Vasa Viking Müzesi. Viking Müzesi. Ondan sonra batan geminin Vasa Müzesi, yani Adalar Müzesi. Burası komple yeşillik. Şurada yerde de bizim Türkiye Cumhuriyeti Türk Konsolosluğu olacak. Tam şey yapamıyorum şu alanda bir yerde. Daha konsolosluk bölgeleri. Vasa Müzesi.
Merkez Tren İstasyonu, kaldığımız hostel. Bu alanı böyle işte günlük bilette de gezebilirsiniz. 7 numaralı tramvayla bu alanı gezebilirsiniz. Veya turist otobüsüyle hop on hop off dediğimiz turist otobüsüyle de gezebilirsiniz. 10 ve 11 numaralı metroyla da devam şeklinde yine istasyona varabilirsiniz. Bak bunlar hap bilgiler. Hap. 7 numaralı tramvayla gelirsiniz. Bu Müzeler Adası'nı Abba, Viking, Vasa bunları gezebilirsiniz. 7 numarayla tramvayla. 10 ve 11, 41, 43 metrolarda en can alıcı yerleri Stockholm'u gezebilirsiniz. Ha, parayı hesap etmeyin. Para kişiden kişiye değişir. Neredeyiz? Yapıştır resim. Stockholm'deyiz. Tamam. Ekmeklerin fiyatı bu şekilde. Kruvasanlar. Bunlar da hazır yemekler, yiyecekler. Mesela şuna bakayım. Hadi çekemedik. Küçük. 400 gram. Karın doyurmaz. Ama iş görür mü? Hiç de görmez. Video mu alacağım? Stockholm'daki marketin girişine bu fiyatlar bu şekilde. Yeni gelmiş. Çilekler 59 İsveç kronu. Mango 10 diyor artık ananas. Çiçekler. Ayıcıklara bir bakayım mı? Ne kadar? Dar ve uzun bir sokak. Westerland Gayetin. Harika, güzel. İbrahimovic. Sporda, sanatta, tiyatroda. Evet. İsveç. Avrupa'yı Aynen övüyorsunuz öyle. kardeşim. Yani Türkiye bir kere övdüğünü senin görmedim. Var mı senin bir İbrahimovic'in? Arda Turan'ın var. Yetmez mi? Kırmızı kart gördü. Yeter abi. Eyvallah. Buna da Bak, şükür diyeceğim. bak ne gördün? Var mı sende böyle bir şey? Murat abi sana şundan alalım. Şundan. Şu kırmızıdan. Çek abi. Ara sokaklarda çok tarihi ve bir kadar da mini minnacık tatlı tatlı dükkanlar var. Kebapçı bütünde. Ne var bunun içerisinde? 120 kilo. 4 tane tatlı ne var? Var işte ya. Yine de güzel. Kolası da var içerisinde. Patates çipsi var, tavuğu var. Alınabilir. Gidiyoruz. Devlet dairelerinin olduğu binaların çevresinde şöyle güzel bir aslanlı heykelimiz var ama bilgilendirici lafı yok. Ben de bilemiyorum ne amaçtan, için buraya bu şekilde getirilmiş, konulmuş. Etrafına bakıyorum. Yok. Hemen arkamda da bak dediğim gibi devamı ve karşısı mükemmel bir evler var. Mükemmel resmi daireler. Aslanlı yol. Beni çiklemiyorsun. Damla Stan'ın içindeyiz. Bisiklet yolunda kaldık. Şöyle kenara gelelim. Biraz olması.
En güzel adası, turistik ada. Damlastan, şurası. Groningen Köprüsü'nden doğru küçük bir ada, adadan sonra tekrar bir ada. Yani buradaki adalar köprülerle birbirine bağlanmıştır. Yine bir köprü, yine bir köprü. Şimdi arkaya dön diyeceğim. Işığın şeyine denk gelecek. Köprü. Trafiğe kapalı bu alan. Bu da ünlü bir cadde. Sağı ve solu gösterebilirsin. Stockholm dedik. Köprülerin yani adalar üzerine kurulmuş bir şehir. Yine devamına doğru bu şekilde köprüler birbirine bağlanmış. Deniz yoluyla da turistik geziler vardır. Vikinglerin şehri. Ha bir de bak burada kadın erkek aynı tuvaletlere giriyor. Stockholm'a gelir de tuvalette ne alaka diyeceksin ama şimdi olur ki bir tuvalet gördüğünüzde kadın ve erkek aynı tuvaleti kullanıyor. İhtiyaç gidermek için bir yere girdiniz. Oh, erkek nerede, man nerede, woman nerede diye aramanıza gerek yok. Çünkü eşitlik ilkesine istinaden Stockholm'da aynı yeri kullanıyorsun. Değil mi? İlginç. Ya. Durdurdum. Ve tamam. Evet Berkay, asansör hakkında ne düşünüyorsun? Asansörün Güzel bir asansör yani. Şehri güzelce görüyorsun. Hoş. Güzel. Sevdim. güzel şu. Şehir köprülerle, köprülerde ulaşım ağı, metro ve tramvaylarla belediye otobüsüyle her bir yerine ulaşım sağlanabiliyor yani. Karşısı bir ada. Şehir tepesi olaraktan da adlandırılabilir yani. Bu bir kanal arkadaşlar. Suda su seviyesini hafiften yükseltmişler. Gemiler bunun içerisine giriyor. Kanal, bariyer kapanıyor. Bak. Yolu kapatıyorlar yani şu şekilde diyeyim ben size. Karşıdan geliyor. Bariyerle kapatıyorlar. Gemiler bu araya kadar gidip suyun alçak ve yüksek seviyesine kadar da devam edip gidiyorlar. Açılır kapanır bir köprü. Evet gördüğümüz gibi kanalın suyun alçak ve yüksek oluşuna kadar da burada bir düzenleme yapılmış. El Turco coming. Arkadaşlar Avrupa'da hayat yok. Bak Avrupa'da hayat yok. Oturmaya yer yok. Her yer dolu. Her yer dolu. Oturmak için yer yok. Sıra bekliyor. Çünkü Avrupa'da hayat yok. Her yer full çakılı. Avrupa'da hayat olsa böyle mi olurdu değil mi?
bisiklet yolu. Ja, nej, men det är ju faktiskt... Götgaten Caddesi. İlginç ilginç isimler var ya. Götgaten Caddesi. Bu cadde tamamen bisikletlilere ayrılmış. Bu da Hollanda konsolosluğu. Hollanda konsolosluğu. Öyle mi? Nereden anladın? Şurada Nederland yazıyor ya. Bayrak onun bayrağı. Ga je ook wel eens met de auto? Ja, van een, ja, alles, hè. Ja. Precies. Nee. Ja. Dışarıda olacakmış gibi ayarlayalım ki 7.30-8 gibi. Bira içelim hani 10-11 anca kafa gelir. 11 gibi anca 11 gibi 12 gibi lava girelim. Ne diyor bu adam şimdi? Her gel. Ne iş yapmış bu? Hangi taraftan? Karşı. Oo. Mimari özelliğine bakmayacak mısın? Evet. Danimarka Bankası. Güzel bir meydan. Sağdan mı? Aynen öyle sağda. İşte medeniyet bu. Herkes bekliyor. Sıra olmuş. Kimse korna çalmıyor. Nasıl araba? Cadillac galiba. Yeşillendi. Yaya. Biz de böyle sallana sallana gidiyoruz yani. Bak şu alan galiba şey bisiklet yolu. Evet. Louis Vuitton. Evet. Demek ki burası şey. En baba caddelerin olduğu dükkan. Tabii ya. Gidelim bakalım. Bu müzik sesleri nereden geliyor? Eğlenceli. Harbi.
Karşıya doğru bir gidelim diyor. Bir keşfedelim bakalım o tarafta ne var. Gel gel. İsveç Stockholm'daki bir tane kiliseye gidelim. Almanca ve ne diyor burada, açılış kapanış saati 11'de 5 saat. Şöyle bir İsveç'te gelmişken bir kiliseye de gidip bakayım içerisinde ne var ne yok. Nasıl bir şeymiş. Orada insanlar var. Ben tam ters taraftan gidip bakayım. Yandan yukarıya çıkış var. Bahçesine bakalım. Kilise içerisine girdik çıktık. Bir de kenardan bahçe düzenini görelim. Hepsi bu. İsmi nedir bunun? Kapının üzerinde yazıyor arkadaşlar. Merkez tren istasyonu diyebiliriz. Bak şu yukarıdaki direkt geceleyin yeşil yanıyor. Protestolar, sevinç gösterileri, İsveçlilerin kutlama yaptıkları alanmış burası. Aynı zamanda da change yani değişim noktası, metro
otobüs, tramvay hepsinin değişim yeri burası. Sentral. Bin puana ulaşınca ne oluyor? Gecelerde dolaşırken çok harika nefis bir yazılar görüyoruz. Google burada. Ericsson burada. Tren istasyonu içerisi. Stockholm merkez tren istasyonunun içi. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Hava gayet güzel, nefis. Sivil polis aracı. Telefon kullanıyor. Bak Stockholm Central diyor. Zaten sosyal Kaos yok, korna sesi yok. Şimdi şey, Bağırma çağırma yok. Az önceki geçen de zaten sadece sivil polis aracıydı. arkadaşlarından da Bu da ikinci sivil polis aracı. Stockholm daha iyi yani. Paris'te. Herhangi bir sosyal yapmıyor. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Flex'i çekecektim. Burnumun dibinden döndü. Şimdi burası 7-Eleven karşıdaki yeşil kırmızı 7 olan şey. Amerika'da da var. Orada da görmüştüm. Stockholm'da gece. Çok şey şu adamdan Türkiye dediklerini Şöyle caddeye baştan itibaren veriyorum. ufak ufak gezelim. Hiç. Aslında gerek yok ya. Çok geç kullanıyor. Stockholm'a yetiştiremedi. Evsiz, baksız görmedik. Sadece ve sadece bir kere video çekerken dilencinin biri geldi, para istedi. Sabote etti videomu. Aynı şekilde yayınlayacağım. Ve yoruluyor. Ayakları vardı. Ha? Yani ben direkt şartlarda da ambulans çağırdım. Taksi çağırdım. Onu getirmiş. İstersen diğer tarafa doğru gidelim. Burada bir şey. Oradan da dedim. Bu yapın. Olur. Ben şimdi şartse Bu eski binaların üzerinde İsveç bayrağı var. Sağında, solunda. Bunlar tamamen devlet dairesi. Bak. Bu köprüyü çekmiştik. Köprünün etrafında bol miktarda güvenlik kuvvetlerinin olduğunu söylemiştim.